Öner, sen köpeğinin koruma yaptığından bahsettin. Evet. Hadi bir deneyelim bakalım yapıyor mu? Hadi deneyelim. Kafeste bir test edelim onu. Bakalım yapacak mı? Öner, köpeği kafesin içine alalım. Sen de kafesin içine gir. Kapıyı kilitle. Biraz kafese alışsın. Daha sonra ben elimde şöyle bir yastıkla geleceğim. Hey! 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 Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımızda Öner kardeşimiz var. Bugün böyle bir video yapalım dedik. Öner'de Old Blood bir Prese Kanaryo var. Bugün bunun bakımıyla alakalı. Bir de Öner ilk defa köpek besliyor. İlk köpek olarak Old Blood Prese Kanaryo besliyor. Bugün bunlar hakkında sohbet muhabbet edeceğiz. Tekrardan hoş geldin Öner. Hoş bulduk. Ya bu köpek alma fikri nereden geldi? Ya neden köpek almayı düşündün? Köpek sahiplenme fikri aslında bende çocukluğumdan beri olan bir fikirdi. İmkanlar el vermemişti o zaman. Şu anda bahçeli müstakil bir eve geçmem sebebiyle olaylar bu yönde gelişti. Sizin de tanıdığınız gibi Osman Giray Görgün'le tanışmam vesilesiyle bu köpeği sahiplendik. Ya neden Prese Kanaryo? Yani Osman'da görmem ve ya Prese Kanaryo seçmenin bir sebebi var. Seçmemin bir Değil mi? sebebi var. Osman'la tanışmam olayları ilerletti ama aslında öncesinde bu Balıtet filmini izlemiş olmam o bayağı belirleyici oldu. Tabii Yani ki o bunun yanında güzel bir film, evet. Evet, çok güzel bir film. Bunun yanında da tabii ki bu köpeğin yüksek koruma içgüdüsü, aile sadakati, asil duruşu tabii bunlar da etkili oldu. Peki Prese Kanaryo ilk köpek besleyenlerde zor diyen bir kesim var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Buna kesinlikle Ya da katılmıyorum. bunun zorlukları var mı? Sonuçta sen hani ilk köpek olarak Prese Kanaryo besliyorsun ve Old Blood Prese Kanaryo, yani bir iş köpeği, Evet. bir koruma köpeği. Şu an tamamen benim amacıma hizmet eden bir köpek kendisi zaten. Benim evimi, ailemi koruyor. Yani bunu diyen kesimi ben anlamıyorum. Şöyle, yani bu köpek benim kaçıncı köpeğim olması lazım ilk olmayacaksa? Ya bir Golden beslesem ya da bir ilk köpeğim Poodle olsaydı daha mı kolay olacak? Sonuçta bu bir canlı, bunun bir ihtiyaçları var. Hangi ırk olursa olsun bu ihtiyaçları benim gidermem gerekiyor. Evet, yani Prese Kanaryo biraz daha hani dominant bir köpek diyorlar, biraz daha baskın bir köpek diyorlar ya. O konudan dolayı belki hani ilk köpek olarak hani önermeyen bir kesim var, maalesef var. Şöyle, Otur. tabii ki dominant Aferin. bir köpek. Bunun için liderlik Pati ver. vasfınızın olması gerekiyor. Kesinlikle. Bunu köpeğe ilk günden Bekle. beri aşılamanız gerekiyor. Yani Bekle. liderin kendiniz olduğunu ona hissettirmeniz gerekiyor. Bekle. Tabii ki bu şiddetle değil, başka bir şeyle değil. Evet. Bunu Aferin. kurallar koyarak, ödüller vererek bunu Ve o yapmanız kurallardan gerekiyor. taviz vermeyerek Tabii ki. bunu yapmamız Çünkü gerekiyor. bu dominant bir köpek. Hı hı. Her zaman bunu deneyecektir çünkü. Yani zaten bu özelliklere sahip değilseniz herhangi bir canlının sorumluluğunu almanız bence doğru değil. O da çok doğru, evet. Arkadaşlar, Vegas güneşten biraz etkilendi. O yüzden Vegas'ı gölgelik bir gezinti alanına alacağız. Bir süre bize eşlik etti ama güneş gerçekten çok fena yakıyor. O yüzden Vegas'ı alıyoruz şimdi. Arkadaşlar, Vegas'ı aldık şimdi gölgelik bir yanında. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Öner. Tabii. Büyüme sürecinde yaşadığın şeylerden bahseder misin biraz? Yani nasıl geçti, beslenme olayı nasıldı? Çünkü bununla alakalı da çok soranlar oluyor, yavruyken veya ileriki dönemlerde beslenmeyle alakalı. Onun haricinde bir hastalıksal problem oldu mu? Yani bir sorun yaşadın mı? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Şimdi bu arkadaşlar zaten çok dayanıklı, dış hava koşullarına dayanıklı hayvanlar. Acı eşiği çok yüksek hayvanlar. Ben hiçbir sağlık problemiyle karşılaşmadım. Zaten bütün aşılarını, her şeyini yapıyoruz. İç parazit, dış parazitini de kendim yapıyorum. Büyük ırk olduğu için birden büyüyorlar ve kiloları da fazla olduğu için eklem ve kemik sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Evet. Buradaki glikozamin olsun, kolajen olsun, D vitamini olsun, bunları yeterli ölçüde vermek gerekiyor.
Yoksa ayaklarında sıkıntı çıkabiliyor. Evet, yavruyken bol bol güneşe çıkarmak gerekiyor. Evet. Glikozamine zaten 6. aydan sonra başlıyoruz. Ama sen genel olarak bunlarla alakalı bir problem yaşamadın. Yaşamadım. Burada önemli olan da yani aşılarını, işte sağlık durumunu dediğiniz gibi takip etmek. Protein ve Zamanında kalsiyum yaptım. oranı yüksek mama ve ek gıdalar kullandık. Hı hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki Vegas'ın aile fertleriyle arası nasıl? Bildiğim kadarıyla 2 tane küçük kızım var. Bir Evet. tanesi daha küçük. Onlarla arası nasıl? Eşinle arası nasıl? 2 tane kızım var. Birisi 7 yaşında, birisi 2 yaşında. Gayet iyi arası. Bahçede oynuyorlar beraber. Hı hı. Onların videoları da var zaten. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yani bir problem yaşamıyoruz. Çocuklarla falan iyi Yok. anlaşıyor. Bahçede beraberler Zaten zaten çocuklardan yüksek şu anda boyu. Evet, Vegas'ın da evet. boyunun maşallahı var. Fiziği çok güzel. Boylu bir hayvan. Daha önce konuştuğumuzda sen köpeğin çok iyi koruma yaptığından bahsediyordun bize. Hani Evet. genel olarak konuştuğumuzda. Bundan bahseder misin biraz? Ya da bu konuyla alakalı yaşadığın hani olumlu veya olumsuz anıların var mı? Bunlardan biraz bahseder misin? İçgüdüsel olarak zaten koruma olayını çok iyi yapıyorlar. Benim müstakil eve geçmeden önce bir süreçte inşaatken orada kalma durumu oldu. Orada mesela yalnızlık olayını çok iyi çözdük. Bazı köpeklerde bu çok problem olabiliyor. Yalnız kalamama, sürekli ağlama, havlama. Bunu çok iyi çözdü. Bunu çözerken de ama o aşamada çok güzel bir şekilde bekçilik yapma olayını da çözdü. Zaten içgüdüsel olarak gelen bir şeydi. Evet. Orada bir de tabii kaldığı alandan dolayı sonuçta inşaat halindeyken de sürekli insanlar değişiyor. Yabancı işçiler Tabii. falan geliyor giriyor inşaata. Bu süreçte öğrendi diyorsun. Peki şu anda nasıl? Sonuçta inşaat bitti. Sen o eve yerleştin. Şu anda bahçeye gelen işte tanımadığın insanlar kargocu olabilir veya misafir olabilir. Şu an Vegas 1,5 yaşında tam. Hı hı. Şu an benim isterlerimi çok yüksek bir şekilde karşılıyor. Yani bahçeme benim iznim, onayım olmadan kimse giremiyor şu anda. İlk önce benim alt bahçemde duruyor şu anda Vegas. Dış kapı açılmadan daha gelen aracın motor sesini bile tanıyor. Yani benim onay verdiğim kişilerin bile aracının motor sesini tanıyor diyebilirim. Çünkü onlara bir tepki vermiyor. Ama yabancı bir araç ya da bir kişi bahçe kapısının önünde durduğunda bunu direkt havlayarak, ama bu havlamayı çok uzun süre tutmuyor. Gereksiz bir havlama yok. Ya Prese Kanaryoların zaten belirgin bir Ön özelliği. bahçeye kadar çıkabilen bir alanı var onun. Oraya kadar çıkıyor. Orada kişiyle karşı karşıya geldiğinde bir analiz yapıyor. Bu tehdit mi değil mi? Sonrasında bekliyor böyle. Karşı tarafı bekliyor. Zaten karşı taraf onu gördüğü zaman geri çıktığı için bahçeden. Genelde o şekilde oluyordur. Kargocular bahçe duvarından atıyor, kaçıyorlar falan. Tehlikeleri savuşturmuş oluyor. Bununla alakalı eğer elinde böyle videolar falan varsa onları bekleriz. Videomuza ekleriz. Yani arkadaşlar da Tabii görmüş güvenlik olurlar. kamerası videolarımız var bununla ilgili. Açıp izliyoruz biz de. Peki tanıdıklarına nasıl? Yani tanıdığın veya işte Vegas'ın birkaç kere görmüş olduğu insanlara karşı veya senin ailene karşı. Tanıdıklarımıza, eşe, dosta karşı çok iyi durumda. Hı hı. Yani özellikle babamı çok seviyor. Onu gördüğü zaman çıldırıyor. Kuyruk böyle böyle sallanıyor deli gibi. Hı hı. Yani tanıdığı kişilere karşı hiçbir problem yok. Genel olarak yani köpeğin korumasından, yaptığı işten memnunuz. Zaten Evet. bizim de bu köpeklerden gerçek bir Prese Kanaryo'dan beklediğimiz bu. Öyle değil mi? Tamamen öyle. Peki Öner, yani köpeği dışarı çıkarıyorsun. Burada dışarı çıkardığında bir problem yaşıyor musun? Sosyalleşmeyle alakalı ya da gezdirdiğinde, yabancı bir köpek gördüğünde, yabancı bir insan gördüğünde bir sorunla karşılaştın mı? Ben sabah akşam fix olarak zaten tuvalete çıkarıyorum köpeğimi. Küçük yürüyüşler yapıyoruz. Bu süreçte hem kendi cinsleriyle hem de insanlarla hiçbir problem yaşamıyoruz. Çünkü bunu zaten ben küçükken sosyalleştirme adımlarını atmıştım. Hatta oyun arkadaşları bile var. Üst komşumun bir tane erkek Cane Corso'su var. Hala 1,5 yaşına gelmiş olmasına rağmen onunla bile oynayabiliyor. Bir tane de küçük French Bulldog'u var. O da bir oyun arkadaşı. Şu ana kadar bir problem yaşamıyoruz. Peki, Ama lafını böldüm ama peki böyle bir anın var mı? Hani dışarı çıkardığında ne bileyim yabancı bir insan yanına gelip yani sana bir el kol hareketi ya da yanından hızlı bir şekilde geçme, hani bilinçsiz bir şekilde yani. tam da ben onu diyecektim. Ama bir tehdit gördüğünde ya da bunu algıladığında direkt karşılığını verebiliyor şu anda. Geçenlerde tepkisini hatta koyuyor. oldu. Bizim oralarda şu an çok inşaatlar yapılıyor böyle. Oranın müteahhiti. Bunu küçükken sevdiği zaman olmuştu. Ona güvenerekten birden bodoslama bizim yanımıza gelmeye kalktı. Direkt önüme geçti. Kuyruğunu dikti ve hırladı adam. Adam çok şaşırdı. Hani ben seni küçükken sevmiştim. Ne oluyor der gibi. Ama işler değişti yani.
Tabii yani küçükken birkaç kere görmüş olabilir ama senin yanına gelirken de sonuçta sahibi sensin. O köpek de senin sahibi olduğunu zaten bildiği için orada bir tepki vermiş. Tabii içgüdüsel olarak koruma görevini yerine getiriyor. Yani genel olarak dışarı çıkardığında veya işte gezdirdiğinde veya bir kafeye gittiğinde bir problem yaşamıyorsun. Sokak köpeklerine karşı yani genel olarak bir problem yaşamıyorsun. Ya Sosyalliği biz, ile alakalı bir sorun yok. Bazen uyku tutmuyor. Gece vakti sabaha karşı çıkıyoruz, geziyoruz mesela. Sokak Hı hı. köpekleriyle çok karşılaştığımız oluyor. 5-6 tanesi böyle uzaktan havlıyorlar. Bazıları cesaret edip yakına kadar gelebiliyor. Hı. Kafasını kaldırıp hiç onlara bakmıyor bile yani. Hiç alakası yok. Yani siz benim bisikletimi değilsiniz dercesine takılıyor yani. Sokak köpekleri de bunun farkında. Tabii onlar zaten uzaktan avlıyorlar. Çok da bir şeyleri olmuyor. Peki bu konuda bazı showline üreticileri bizim köpeklerimizi canavarmış gibi anlatmaya çalışıyorlar. Böyle bir yalan propaganda yapıyorlar. Bununla alakalı ne düşünüyorsun? Ya şöyle aslında kötü köpek yok, kötü sahip var genellemek gerekirse. Siz Evet. nasıl yetiştirirseniz köpeğinizi öyle davranır. Ama şöyle devam edeceğim. Bu showline köpeklerde mizaç yok. Bir köpeğin en önemli noktası sağlıktan sonra mizaç. Ya bu köpeklerin nerede ne yapacağı belli değil. Zaten anatomik olarak da çok yanlış köpekler. Sizin son çektiğiniz videoyu izleyenler bunu çok iyi anlayacaktır. Evet, Engin abi detaylıca bahsetti. Canlı olarak yani bu köpekler hakkında hiçbir fikri olmayan normal bir insana bunları gösterseniz zaten çok rahat bir şekilde doğal seleksiyon olan Old Blood tarafını gösterecektir size. Çünkü diğer tarafta showline köpeklerin kolları böyle duruyor. Yani hayvanda bir göğüs var, böyle bir şey yok. Belleri çukur, kalçaları yüksekte. Bazılarının kafadan yüksekte. Bazılarının kuyrukları dönüyor böyle kangal gibi. Yani evet. Yani maalesef. bu söylediğim şeyler tabii ki görünüşle alakalı ama bunun daha önemli kısmı mizaç, karakteristik kısmı. Kesinlikle öyle ve bu köpekler üretiliyor maalesef. Ve biz bununla çok duyuyoruz, görüyoruz. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. Bu köpekleri alıp besleyenler hepsi zaten vazgeçip size geliyorlar. Evet, çok fazla şikayet oluyor bu konuda. Yani Aslında bu konu çok daha uzun arkadaşlar ama videoda çok daha fazla bahsetmek istemiyoruz biz. O yüzden biz köpeğimiz Vegas'a dönelim Öner. Vegas'la alakalı konuşmaya devam edelim. Vegas şu anda 1,5 yaşında Öner. evet. Genel olarak karakterinden ve mizacından bahseder misin biraz? Yani aslında bahsettiğim videoda işte koruma işini tam olarak yapıyor, ailemle arası iyi ama genel olarak mizacı nasıl? Yani bu konuyla alakalı söylemek istediğin bir şey var mı? Şu an 1,5 yaşında artık yetişkinliğe doğru gidiyor. Karakteri oturmaya başladı yani. Daha küçükkenki durumuna göre ağırbaşlı oldu diyebilirim. Önceden hiç yerinde durmayan bayağı zıpır bir şeydi. Şu anda biraz daha artık duruldu gibi diyebilirim. Dediğin gibi karakteri artık yani oturuyor gibi. Evet. Peki Prese Kanaryo besleyen veya yavru sahiplenmek isteyen insanlara yetiştirmeyle veya büyütmeyle alakalı önerebileceğim bir şey var mı? Yani nelere dikkat etmeleri gerekiyor insanların? Ben bir yavru aldım. Bu yavruda işte şu çok önemli. Şuna dikkat etmeliyim. Çünkü bu da bize çok fazla soruluyor. Ben de sana sormak istiyorum. Tabii ki köpek eve adım atar atmaz ona liderin kim olduğunu, patronun kim olduğunu ilk andan itibaren hissettirmeniz gerekiyor. Şımartmamanız gerekiyor. Hiçbir şekilde disiplininden taviz vermemeniz gerekiyor. Yani geri adım atmamanız gerekiyor. Çünkü bu hayvanlar da dominant hayvanlar. Tabii delmeye çalışacaktır o. Tabii ki burada geri durmamanız Tamam. gerekiyor. Sağlık tarafında ise kalsiyum ve protein miktarı yüksek olan mama ve ek gıdalar kullanılmalı. D vitamini tabii ki çok önemli burada. Güneş ışığına maruz bırakılmalı. Evet. Toprakta gezmeli. Tabii ki toprağa basmalı. Hı hı. Çok hızlı bir şekilde büyüdükleri için kilo alıyorlar ve eklem ve kemiklerinde sorunlar oluşabiliyor. Bunları bertaraf etmek için bunlar yapılmalı. Evet, zaten videonun başında da üzerinde biraz durmuştuk arkadaşlar. Şimdi tekrardan öneriden tavsiyeleri almış olduk. Peki sen insanlara Prese Kanaryo'yu önerir misin Öner? Hatta ilk köpek olarak Prese Kanaryo beslenir mi? Yani sen tavsiye eder misin? Yani benim ilk köpeğim Prese Kanaryo. 1,5 senedir de besliyorum. Tavsiye ediyorum. Bununla ilgili kafasında soru işareti olan insanlar için de zaten bu videolar çekiliyor. Bunlara Evet. yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıyetten siz zaten her videoda çiftliğin yeri belli, buyurun gelin görün diyorsunuz. Gayet güzel. Yani kafasında soru işareti olan insanlar buraya gelip yavruları görebilirler. Bizlerden fikir alabilirler, yardım isteyebilirler. Her türlü yardıma açığız. Evet. Arkadaşlar zaten genel olarak çoğu videomuzda söylüyoruz. Buyurun çiftliğimize gelin.
Köpeklerimizi görün, yavruları görün, ebeveynleri görün, çiftliğimizi görün. Öner'le böyle bir sohbet, muhabbet ettik. Umarım faydalı olmuştur. Öner'e geldiği için, çiftliğimizi ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.